Baba! Ay! İsmim Alparslan. Aslen Bayburtluyum. 25 yaşındayım. Bu işe 14 yaşında başladım. Bizim bu arka yaylamızda bir keçici dayı vardı. O gelirdi keçilerle bizim yaylımı otlatmaya. Orada böyle küçük oğlaklar falan olurdu. Ben giderdim yanına, böyle güzel küçük oğlaklar, meylemeleri falan hoşuma gittiler. Anneme dedim ki anne para ver, bana oğlak alacağım. O da verdi, hiç kırmadı beni. 200 lira o zamanın parası, 200 lira verdi bana. Gittim dayıdan 2 tane oğlak aldım. Bunları 15 tane yaptım. Dedem olsun, babam olsun hep koyuncuydular. Yani bizde keçi yoktu eskilerimizden gelme. Ondan sonra biz bu işi bir 10 sene kadar yaptık, keçi işini. Yaptıktan sonra bazı nedenlerden dolayı keçiyi satmak zorunda kaldık. Biraz gurbete falan gittim. Ya insan kendi işini yapmadıktan sonra keyif alamıyor. Ya kendi işini yapacaksın. Param vardı. Dedim Alparslan sen en iyisi al bunlardan. Olan paramı yatırdım bu mala. İstediğim vakitte kalkıyorum. Akşam istediğim vakitte gidiyorum. Kimse bana karışmıyor. Ha tabii bu işin iyi yönleri de var, kötü yönleri de var. Kötü yönleri, hava şimdi güzel. Ama bir de yağmur, sis olunca insan üşür, nefret eder. Ama bir güneş atınca o nefret de şeye dönüşür. Keyfe dönüşür. Bu köpek Karadeniz Dağı çoban köpeğidir. Babası tüylü köpektir. Bunun annesi Kangal bozmasıdır. Kangal'dan, yani annesi Kangal bozması olduğu için, babası tüylü köpek olduğu için kendisi bizim yöremizde sap diye deriz biz onlara. Sap çıktılar ama
Gece mal beklediler, gündüz mal beklediler. İnsanoğlu hasta olur, bir hafta yatar, mala gidemez. Ama bunlar 15 sene yani bizim kapımızdadırlar. Hiç yani bilmem ki yani bir gün mala gitmemezlik yapmadılar. Bu zaten biraz hırçındır. Kardeşi şurada yatar. Ya bu biraz hırçın olduğu için bu keçiyi akşamda, sabahta, gençliğinde hep tek beklerdi. Bunun yatağında köpek olmayacak. 14-15 yaşından beri bu köpek bizde yani. Küçüklüğünden beri. Ben bunun yani bilmem ki hayatta bizim yani bu maldan yabani mal almış. Yani bir kere bilmem yabaniye mal vermiştir kurda. Zaten bu benim bir kere yaylaya gidiyordum. O zaman 16 yaşlarında falandım. Akşamüstü keçinin önünden gidiyorum. Keçiyi önünü kesiyorum, ağırlatıyorum ki arkada bir tane topal geçim var. Tabi bu vakitler yazbaşı çok kurt olur. Ve bizim bu Bayburt yöresinin de kurtu böyle biraz saldırgan olur. Adam saymaz, silah da saymaz. Eve gidiyordum, keçinin önü yavaş yavaş önünden gidiyordum. Arkada bir tane benim topal geçim vardı. Maldan bir 5-10 metre uzaktan geliyordu. Çünkü topallıyordum. Ben de hayvanların keçilerin önünü kesiyordum ki yaklaşsın geçiye, uzak kalmasın. Çünkü topal. Neyse bir çökme vardı. O çökmeye girdi. Ben de üstten aşağı o çökmeyi çökme böyle derin. Ben o çökmeyi göremiyorum. Keçi girdi oraya. Ha çıktı, ha çıkacak, ha çıktı, ha çıkacak. Köpekler yanımda, önümde. Ya dedim bir gideyim bakayım niye bu keçi çıkmadı buradan? O zaman da bu kadar çizmelerim böyle çay çizmeleri. Üstümde de bir yağmurluk var kalın. 2 tane yabani kurt. Siz o çökmede keçiyi boğun. Ben de keçinin önünü bıraktım dedim. Çıkmadı, bir şey mi oldu keçiye? Yürüdüm yani. Bir elimde bir değnek, silah, hiçbir şeyim yok. Bunlar da peşimden geliyorlarmış meğer. Gittim o çökmenin başına geldim, baktım keçiyi boğmuşlar. 2 tanesi. Keçiyi tam başladılar yemeye. Ya şimdi eskilerimiz bir laf der yani kurtun dişine kan değdi mi daha malı rahat bırakmaz yani. O senden bir mal aldığı zaman gerisi gelecek. Sabah akşam o seni daha rahat bırakmaz. Dedim bari keçiyi boğdu. Bari yemesin. O rampadan aşağı inerken kaydım. Kaydım, yuvarlandığım gibi tam düştüm bunların. Ben de keçinin yanına uzandım. Bir tanesi hemen üstüme çıktı. Hiç adam saymıyorlar. Bağırdım, çağırdım. Bir tanesi üstüme çıktığı gibi bende kalın bir yağmurluk vardı. Kafamı döndüm böyle yerde. Dedim boğazıma falan tutmasın. Ondan sonra kafamı çevirdiğim gibi baktım bu. Bu hemen geldi. Zaten bunu gördükleri gibi, zaten gençliğinde çok delikanlı bir herifti bu. Bunu gördükleri gibi hemen beni bıraktılar. Keçiyi de bıraktılar. Hemen kardeşi geldi zaten. O da geldi. Bunun yabanileri, kurtları aşırdılar. Tabii ben baktım bir soğukluk, bir sıcaklık bir şey oldu bana. Orada bir acayip oldum. Baktım şuradan bana diş attı. Şu tam kemikten hala izi durur. Baktım böyle su patlar borudan öyle kan böyle atıyor. Dedim telefonumun da şarjı bitti. Yaylaya da yaklaştım ama böyle görmüyor beni kimse. Ben ne yapayım? Çıkardım kazağımı hemen bağladım burayı. Eve düştüm yani evde böyle bayılma şeyine gelmişim yani. Hastaneye götürdüler beni. Orada işte doktor dedi zaten yabaninin dişi şu kadar falan var. Dedi o çizme zaten kurtardı seni. Çizme olmasaydı dedi sakat kalma durumun vardı dedi. Yani trilyon verseler şu köpeğe bana şu vaziyette yine vermem onu. Peşimden gelmeseydiler 4 senenin şu an ölmüşydüm yani. Yani bu köpek normalde köpekler yaşlanınca asarlar onları. Hayatta şimdi bana trilyon verseler bu köpeğe ne asarım? Yani bu kapımızda ölecek. Ölecek ki yani bizim içimizdeki bu sevgi gidecek ancak. Yani annem açıkçası bizden çok bunları sever. Bunları yememiş bizi yedirmez. Çünkü yani bunların annemdeki yeri çok farklı. Bunlar sevgiyle beslenen hayvanlardır.
Bak şimdi misal ben bunu sevmesem benim yanıma gelmez. Vursam ona yanımda durmaz. Ya hayvanı seveceksin ki o da seni sevsin. Oynasın seninle. Bazen gelir yanımda durur. Şimdi böyle durduğu gibi. Keçilerden hiç ayrılmaz. Daha bir yaşındadır. Şimdi bu yürütüyor. Onlar artık emekliye ayrıldı. Şimdi sıra budur. Şimdi görünüş olarak da belki kalıbı falan iyi değildir. Küçüktür. Bu zaten daha bunlar büyümez. Bunlar fino deriz biz bunlara. Bunların oğlu falan değil. Bunu ben başka bir yerden aldım. Ama hayvan beklemesi, keçi beklemesi 10 numara. Bu sene kışın aşağılarda meşelerdeydik. Ya meşelerde hiç rahat durmuyor. Gidiyor yani domuzu çıkartıyor, kuşu çıkartıyor. Yani insana bir uyarı veriyor. Gitti domuzu çıkardı, önüme getirdi. Ayıyı bile çıkarttığı oldu yani. Ama tek başına bir şey yapamaz kendisi. Bunun da bilmem yani keçiye yani evde yatayım da ya keçiye bugün gitmeyeyim düşüncesinde falan hayatta değildir. Bak. Yani başka köpekler olsa salahana olur. Bu ama öyle değil. Keçi kalktı biraz hareketlendi keçi şimdi gidiyor. Aynı insan gibidir. Aynı insan yani. Ben gelmesem mala yani benden kalmaz hayatta. Mal nereye giderse kaybolsun mal. O malla gider o. Zaten kışın mal bir kere dumanda kayboldu. Tabi bulamadık bunları biz. İşte 10-15 tane bir gün dışarıda kalmış. Baktım bu akşam eve gelmedi. Aradık keçileri bulamadı. Baktım eve gelmedi. Sabah gittim işte keçiyi kaybettiğim bölgeye. Orada baktım keçileri yatıyor. Bu da yanlarında yatıyor. Yani yok bırakayım gideyim. Acıktım gideyim evde yemek yiyeyim yani. Sabaha kadar o keçilerin başında onları korudu. Yani hiç ayrılmadı. Yani o yüzden yani ne bileyim hayvanlar bazen görüyorum hayvanlara çile veriyorlar. Vuruyorlar, ediyorlar. Ya o insanlık dışı bir dram bence. Yani hayvanları yani dilsiz hayvanlar. Sonuçta bunlar insana dertlerini anlatamıyor. Ya bunlara yeter ki sevgi ver. Onlardan hayatta insana nankörlük, ihanet hiçbir şey gelmez. Eskilerimiz bir atasözü vardır. Böyle bir atasözümüz vardır. Ay ayakta, çoban yatakta. Ay yatakta, çoban ayakta. Yani çobanın 7-24 saat ya bunların peşindedir. Yani gece bekler, gündüz bekler. Şimdi akşamda yabani mi geldi, kurt mu geldi? Acaba saldıracak mı, saldırmayacak mı? Şimdi dağlar kimse yok. Yine şenlik olsa biraz gene yabani o kadar gelmez. Ama şimdi dağlar ıssız. Mesela gelmeden 2 gün önce gece saat 3 civarları uyuyorum yani normal uyuyorum. Gece baktım bu köpek küçük enik böyle bir bağırdı. O zaman bende bir emanet köpek vardı, tüylü bir köpek. O benden idi. Gece baktım işte mal örkünde hemen atladım kalktım. Donla monla çıktım kapıya ne yapayım hava bozuk. Baktım ki yabani düşmüş mala. Hemen silaha davrandım, aldım silah. Bu hemen işi anladı. Tam oğlağı tutuyordu, tuttu zaten. Bundan 2 gün önce tuttu. Bu hemen büyük köpeğe uyarıyı verdi. Uyarıyı verdi, büyük köpek bunu hemen aldı. Ama köpeğim sağlamdı yani, emanetti. Bu mal yabani düştüğü zaman bölünür yani. Şu mal gördüğü mal 10 parça olur. Çünkü hayvanlar korkar. 5 tane bir tarafa, 5 tane bir tarafa. Hava duman. Gece üst civarlar işte kalktım malı bir topladım böyle bir araya getirdim. Saat 3:30 oldu işte köpekler geldi. Onu götürdüler aşırdılar yabaniyi. Şimdi daha uyuyamıyorsun. Şimdi bunlar genellikle 2 tane olur bu yabaniler. Bir tanesi köpeği alır götürür köpekleri aşırır. Öbürü arkadan bakar ki köpekler yok. Düşer ya hayvanları kırar yani hepsini boğar. Ben de mecburen sabaha kadar uyumadım. Çünkü dedim arkada başka kurt olur. O gelip bütün hayvanları 9 aydır emek vermişiz. Yağmur, çamur. Sabah oldu. Sabah işte yola çıktım. 2 gün yol geldim işte. Geldim işte yaylamdayım şu an.
Ya bizim bu yörede, Karadeniz yöresinde, Bayburt'ta Karadeniz'e bağlı olduğu için Doğu Karadeniz olarak geçiyor. Ya bizim buralarda ya bunun etini kokuyor diye yemiyorlar. Yani herkesin dilinde geçinin eti kokar, geçinin eti kokar. Ben o soruya bir açıklık getireyim. Ya şunun eti şöyle kokar. Şimdi bunlar erkek hepsi. Bir de anaç keçiler var. Bunlar 10. ay ve 11. aylarda keçiye katım süreci olur. O aylarda bunlar kendini işemesinden dolayı yüzünün, o da sıcak havada kokunun yayılmasından dolayı bu kokar yani. Bu da bir ay süre zarfında. Ondan sonra zaten bu keçi sürüldükten sonra, katım bittikten sonra normale döner zaten. Şimdi bunlarda koku falan yok. Diyorlar ya sen hiç evlenmeyi falan düşünmüyor musun? Ya dedim benim üstümdeki ceketim, elimdeki değnem, bir de hayvanlarım dedim. Benim yani aşkım bunlar yani. Bunlar olmadan ben açıkçası yani yaşayamam. Ben bunlarla yoğrulmuşum yani bu yaşıma kadar. Ha desem bana ki şehirde yaşayamam. Çünkü ben köy çocuğuyum. Köyde doğmuşum, köyde büyümüşüm. Artık benim yaşıtım olan insanlar şu çevrede çobancılık yapmıyor. Herkes dışarılarda. Bir ben yani. Yani bizim bu bölgede bir ben belki de yapıyorum. Çoban abilerimiz arıyor beni, ya Alparslan çoban bul bana, Afgan bulma işte, Türk çoban var mı falan filan. Dedim abi yok ki. Babam bana hayatta karışmaz. Niye yapar? Hatta babam benden de yani gurur duyar bazen. Yani çünkü o da eskiden beri seviyor bu işi. Çünkü eski zaman insanı. Mesela biz keçiyi satanda babamla annem 3 gün ağladı. Çünkü eski zaman insanı hep onlarla büyüdüğü için artık onlarla bağdaş kurmuştular. Baba! Wow! Haydi çaya gel, çaya! Malımızı otlatırız. Geliriz, malımız böyle keyfini yapar, yatar. Biz de kara demliğimizde çayımızı demleriz. Malımıza karşı yeriz, içeriz. Şimdi bakalım baba. Konuş sen konuş. Ne fena değilsen öne sen de. Oldu mu çay? İyiydi iyi. Allah bugün annem. Ama açık ettin hani az daha çay atıyor. Az daha mı atayım onu? Bugün beni kuvvetli ye. Labneyle bakıyorum seni baba. Hakiki labne. Bir ikram, hoş beş. Ya ilk kez evlattan böyle şey gördüm ya. Annem yağlı peynir de dedi koydum. Çantayı bak da sanmam koymamıştı. Yo öyle dedi koydum, yağlı peynir de öyle bir şey duydum sanki. Yok da yok ya. Ula mutfak dolabının üstündeydiler. Alparslan inekten bir şey olmaz, satalım keçiye. Bakalım ablar, hele bir kurbanda satayım bakayım ne olacak durum da. Bir şeyler yapacağız baba. Keçiyi de ağlamasın ki ya. Çifti olmuş 5 milyon. Yok yok. Vallahi. Bizim bak oynuyor şu an köstebek. Şu an tam yemeğimizin altında çalışma yapıyor. Tünel kazıyor. Bizi rahat bırakmadı şu an. Kömür madeni mi çıkardı, ne yapıyor? Baba çayını al oradan. Dur bir çay doldurayım ona. Neyse büyük malzeme getiriyor. Yok büyük değil, ufaktı. Kaçtı ya. Kitapsız gitti. O şimdi gelip bakacak. Bir bakıp dönecek.
Eski çobanlardan baba. Islıkla çevirdim abi. Ben onun gibi yani yapamam. Çünkü adam yıllarını vermiş. Ya biz senin yanında çoban değiliz ki. Sen şimdi bizim ekmeğimize taş koydun. Orada şimdi derler ki baban değil, sen değil baban beklesin abi mali. 30 yılımızı verdik buna, 40 yılımızı. Bak bu karşıda direkler var, orada göm diyorsun işte. Orada mı çayırlarda mı? Yok yok, orada Karacayman'da göm. Orada koyun bekliydi işte, geldi ayı, herhalde karşı geldi ona. Bağırdı, şey etti. Ayı göm diyorsun işte. Köpek geldi köye, köpek iyi köpek dediler, bu köpek gelmez. Köpek de böyle cinikse diye millete işte o mahallede şey diyor. Çocuğun payına gittiler ki saatin bir kafa göründü. Çıkardılar onu, öyle asker günü geldi, sakata çıktı böyle. Şimdi de öldü. Eskiden bayağı öyle şeyler vardı ya. Artık eskiden çok koyun vardı diye mi ondan? Çok koyun vardı ya. Ya yaylada 5000 koyun, köyde 5-6 bin koyun. İşte adım başı her dağ taş. Dağ taş. Ya adım unuttun mu bir çobana rastlardın deme. Gün akşam nasıl olur diye hiç anlamazdın onu. Her çobanla 10 dakika konuşsan akşam olur. Şimdiki değilsen akşama kadar Allah'ın kulu yok ya. Hasta olsan seslenecek kimse yok. Bitti, hayvancılık bitti ya. Herkes şehire. O Semer'de kuzuları bir ara böldün. Müleyman. Ya o zaman çocuk 300 kuzu var. Bu Semer denilen bir yere Karşısı. gittik. Orada da 2-3 parça koyun var. Benimle de bir çocuk var. Bir gözü biraz görmüyor. Çok da korkuyor. Yüksel, o da bu yıl koronadan öldü. Gittik oraya. Kuzuyu kestirdik. 30 kuzu kestirdik. Yani bölündü. Bölündü, 30'una kurttu işte, hepsini parçaladı. İndim bu dereye, dedim bir kuzuyu sayayım. Saydım ki 30 tane yok. Bizim koyun çobanı da orada, yaylanın koyun çobanı. Kuzu nöbetleşerek bekliyor. Bir gün sen, bir gün o. Şimdi akşam kuzuyu yaylaya götürdüm, yaylaya kuzuyu koydum. Bana millet dalar diye, kızar bana diye ben üstten geçtim eve. Gittim. Ablam vardı, dedim git kuzuları al. Öyle soba yanıyor, hep su olmuşam. Sobanın yanında yattım. Ablam gitti aldı kuzuları, geldi, saydı, tamam mı? Tamam. 10 dakika aradan geçmedi, yayladan yoksa hep millet geliyor. Kiminin 3 tane giyildi, kiminin 5 tane. O koyun çobanı da buluyor kuzuları, kiminin boğazı delik, kiminin kuyruğu kopmuş, Süleyman kucağında alıp geliyor. Millete bağırdı ki gelin dedi, kuzular yiyildi. Eve girmeden millet geri döndü, kurtardı. 30 kuzu orada yedirdim. Labne ver ona, labne. Ne? Gül. Sever ama. Yanar sıradım ha. Aksi maksidiler ama sevinirler. Hayvanları seveceksin ki onlar da seni sevsin. Bak gelmiş yanımıza. Bizim yemeğimizden nasibini aldı. Biraz şekeri düştü. Lan git o yana ya. Doldur atayım. Yaba. Yiyesin. Onun da sayılı günü kaldı.
Ya nasıl iyi? Labne vereyim mi sana? Gel. Ekmeğe sür de ver. Çiki. Labne. Niye düşürdün labneyi? Hadi çay da iç. Al. İçer misin? Çay. Labneyi yiyin. Doktorcu diyor ona. Peynirden labneyle mi bakılacağız? Kanser hastası olan geçi sütü yiyecek. En büyük ilacı o. Şeker hastası olan geçi bekleyecek. Günde 30 kilometre Yani bunun- gitti mi daha Bu keçi, şekeri kalmaz. keçi kısmı yani böyle her otu otlamaz. Gider çiçeğin başını otlar. Ve bu çiçekteki olan şey de yani kansere birebir. Tatlıyı yedin, tuzluyu yedin. Tamam yeter sen de. Sinirlendi mi de vuruyor adam ha. Dur lan. Tütün mü içeceksin ya? Bir mezrede yatıram, çobanım da aşağıda. Akşam mezreye kısır geçiyi koydum. Kar da yağmış bir 25 santim. Evde 2 kilometre kısır geçiyi ahıra koydum, aşağı eve inirim, önümden izler gidiyor. Kafamı kaldırsam 3 tane kurt önümde görcemler. Kendi kendime dedim ki ya bu bizim köpekler buraya ne zaman geldi? Geçi evden aşağıydı. Ya 10 metre gitmedim, kafamı kaldırdım ki 3 tane kurt. Ben de kurttan korkmam, silah da yok bende. Seslendimlara işte kaçsınlar diye. Ya ikisi üstüme dönmesin mi? Şimdi korkumdan başladım kaçma, çıkağaca ağız işte aklıma gelmiyor. Aşağıdan bağırdım, seslendim, köpekler aşağıdan geldi. Çobana dedim mermi at, onlar hala peşime geliyor. Ama ben ormandan aşağı nasıl giderim? Taştan, kabandan hiç geri bakmadan alttan, o zaman bu ikisi genç, alttan yetiştiler de kurtardılar beni. Bunlar emektar, bunlar ölene kadar kapımda yiyip içip süt kapımda ölecek. Yani şu pozisyona bile gelmelerinin tek sebebi annemdir. Yani çünkü annem öyle bakıyor ona. Bunları bakmasan şimdiye kadar bunlar ölürdü. Yani bakımsızlıktan. Yaşlanmaların sebebi de o. Gece gündüz malın payına gittiğinden tez yaşlandılar. Yani köpek o yüzden erken yani yaşlanır. Çünkü yani hiç uyku uyumuyor. 200 saat. Gece mal bekliyor, gündüz mal bekliyor. Şimdi bir insan misal gündüz yani kaç gün uykusuzluğa dayanabilir ki ne kadar? En fazla 2 gün. Normalde bunlar kışın benden değildi. Bunlar Aydıntepe'de kışın yatar, dinlenir. Bak geçiyi gördüler. 2 gündür var ya. Dün geldim. Dün akşam geldim değil mi? Dün akşam. Öyle bir sevindiler var ya. Geçi yaylaya girdi. Bunlar bir af kurmak böyle ulumak. Yani geçiyi gördüler yani. Bunların ömrü hep bu geçiyle geçmiş. Geldi hep geçin atlı üstüne sevinmandan ya. Bak 2 gündür şu ayakları sakat hala gelirler geçiye. Daha böyle köpek geçmez elime ya. Ya bunlar olduğu zaman benim 800 geçi açıkta yatardı. Bir sefer gece ben kalkıp geçiyi bakmış değilim. Şimdi bizden geçti işte bıraktık oğula. Yaş 58. Şimdi bazı insanlar böyle misal araba alır. Misal para zengin insanlar der ki ya daha iyisi çıkar daha iyisini alayım. Ona özenirler. Ama bizde o yok. Bizim sadece bu keçi şeyi yeter bize yani. Biz bundan doğduk, bundan şey yapıyoruz. Kimseye muhtaç etmiyorlar bizi. Helalinden kazanıp helalinden yiyoruz.